Telefonu elinize alıyorsunuz. Bir video açıyorsunuz. Birkaç saniye sonra diğerine geçiyorsunuz. Ardından başka bir uygulamaya giriyorsunuz ve ekranı tekrar yeniliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz yarım saat geçmiş. Ama telefonu kapattığınızda eğlenmiş ya da dinlenmiş hissetmiyorsunuz. Tam tersine kendinizi daha da sıkılmış hissediyorsunuz. Peki dünyanın neredeyse bütün eğlence seçenekleri elimizin altındayken bu nasıl mümkün olabilir? Çünkü can sıkıntısının birbirinden farklı nedenleri var. Üstelik birinde işe yarayan çözüm diğerinde can sıkıntısını daha da arttırabilir. Bu videonun sonunda canınız sıkıldığında kendinize sorabileceğiniz 4 sorudan bahsedeceğim. Can sıkıntısını genellikle yapacak hiçbir şeyin olmaması şeklinde düşünüyoruz ama boş olduğumuz her an sıkılmayız. Bazen sessizce yürürken huzurlu hissederiz. Bazen pencereden dışarı bakar, düşüncelerimize dalarız ve bundan hiç rahatsız olmayız. Bunun tersi de mümkün. Bir şeylerle uğraşırken bile sıkılabiliriz. İlginizi çekmeyen bir toplantıda, sürekli aynı işi yaparken ya da anlatılanları takip edemediğiniz bir derste olduğu gibi. Yani can sıkıntısı yalnızca boş kalmak değildir. Bir şeyle ilgilenmek istediğimiz halde dikkatimizi sürdürebileceğimiz ve bize tatmin verecek bir etkinlik bulamadığımızda ortaya çıkan rahatsız edici bir deneyimdir. Aslında sıkıldığımızda çoğu zaman bir şey yapmak isteriz. Fakat önümüzdeki seçeneklerin hiçbiri yeterince sürükleyici ya da anlamlı gelmez. Peki bazı etkinliklere kolayca bağlanabilirken bazılarından neden zihinsel olarak kopuyoruz? Bir etkinliğin bize sıkıcı gelmesinin 4 temel nedeni olabilir. İlk olarak yaptığımız şey fazla kolay olabilir. Bir görev kapasitemizin çok altında kaldığında zihnimizi fazla kullanmamız gerekmez. Ne olacağını tahmin eder, tekrarları fark eder ve bir süre sonra dikkatimizi kaybetmeye başlarız. Örneğin seviyenizin çok altında ilerleyen bir derste konuyu anlamadığınız için değil, yeterince zorlanmadığınız için sıkılabilirsiniz. İkinci olarak yaptığımız şey fazla zor olabilir. Çünkü yalnızca kolay şeylerden sıkılmayız. Bir görev, bilgi veya beceri düzeyimizin belirgin biçimde üzerindeyse ne yapacağımızı anlamakta zorlanabilir ve etkinlikle bağımızı kaybedebiliriz. Nereden başlayacağınızı bilmediğiniz karmaşık bir projeye bakıp hiçbir şey yapmadan oturduğunuzu düşünün. Bu durumu can sıkıntısı olarak yaşayabilirsiniz. Oysa bazen sıkıldığımızı düşündüğümüz şey aslında bunalmış olmaktır. Üçüncü olarak zihnimiz o anda etkinliğe hazır olmayabilir. Burada görev ne fazla kolaydır ne de fazla zordur. Normal koşullarda yapabileceğimiz bir şeye o anki zihinsel durumumuz nedeniyle bağlanmakta zorlanabiliriz. Uykusuz, stresli ya da zihinsel olarak yorgun olduğunuzda normalde sevdiğiniz bir kitabı bile takip edemeyebilirsiniz. Bu durumda sorun kitapta değil, dikkatinizi sürdürecek durumda olmamanızdır. Son olarak yaptığımız şey bize anlamsız gelebilir. Bir görev yapabilecek durumda olsak bile onu neden yaptığımızı göremediğimizde zihnimiz başka seçenekler aramaya başlayabilir. Üzerinde çalıştığınız bir işin sizi hiçbir hedefinize yaklaştırmadığını düşünüyorsanız, o iş dışarıdan ne kadar önemli görünürse görünsün size sıkıcı gelebilir. Kısacası bir etkinlik bize fazla kolay veya fazla zor gelebilir. Zihnimiz o anda etkinliğe hazır olmayabilir ya da yaptığımız şeyi yeterince anlamlı bulmayabiliriz. Son zamanlarda sıkıcı bulduğunuz bir şeyi düşünün. Gerçekten sıkıcı mıydı yoksa bu 4 durumdan biri mi vardı? Peki can sıkıntısından kaçmak için sürekli yeni içeriklere geçtiğimizde ne oluyor? Can sıkıntısı rahatsız edici olduğu için zihnimiz hızla başka bir seçeneğe yönelmek ister. Telefon da bize neredeyse sınırsız sayıda seçenek sunar. Yoğun bir günün ardından eve geldiğinizi düşünün. Biraz dinlenmek için bir video açıyorsunuz. İlk birkaç saniye yeterince ilgi çekici gelmeyince diğerine geçiyorsunuz. Sonra başka bir video, başka bir uygulama, yeni bir paylaşım. Her geçişte daha iyi bir şey bulacağınızı düşünüyorsunuz. Fakat bir süre sonra hiçbir içeriğe gerçekten bağlanamadığınızı fark ediyorsunuz. Bazı deneylerde
İçerikler arasında sürekli geçiş yapabilen katılımcılar, videoları daha kesintisiz izleyen katılımcılara göre daha fazla can sıkıntısı bildirdi. Elbette bu ilginizi çekmeyen her videoyu kendinizi zorlayarak sonuna kadar izlemeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Buradaki önemli fark şu: bilinçli olarak başka bir şeyi seçmekle birkaç saniyede bir otomatik biçimde yeni bir içeriğe geçmek aynı şey değil. Dikkatimizin bir içeriğe yerleşmesine fırsat vermediğimizde onunla bağ kurmamız zorlaşabilir. Bağ kuramadığımız şeyden aldığımız anlam ve tatmin de azalabilir. Böylece bir döngü ortaya çıkar. Sıkılırız, yeni bir içerik açarız, çok geçmeden başka bir içeriğe geçeriz. Hiçbirine yeterince bağlanamayız. İçerikler bize giderek daha anlamsız gelmeye başlar ve sonunda kendimizi daha da sıkılmış hissederiz. Yani bazen canımız sıkıldığı için sürekli içerik değiştirmiyoruz. Sürekli içerik değiştirdiğimiz için daha fazla sıkılıyor olabiliriz. Bu durum popüler anlatılarda bazen beynimizin dopamine alışmasıyla açıklanıyor. Fakat can sıkıntısını yalnızca dopamin üzerinden açıklamak bilimsel açıdan yeterli değil. Dikkatin bölünmesi, sürekli geçiş yapma ve etkinlikle bağ kuramama konusunda daha doğrudan araştırma desteği bulunuyor. Dolayısıyla mesele telefonun kendisi değil. Asıl mesele onu bilinçli bir seçimle mi yoksa can sıkıntısından hızla kaçmak için otomatik biçimde mi kullandığımız. Peki can sıkıntısı bizi neden sürekli başka bir seçeneğe yönlendiriyor? Can sıkıntısını mevcut durumla kurduğumuz ilişkinin iyi işlemediğine dair bir uyarı gibi düşünebiliriz. Bu duygu bize doğrudan ne yapmamız gerektiğini söylemez ama mevcut durumda bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissettirebilir. Yaptığımız işi biraz daha zorlaştırmak, daha yönetilebilir hale getirmek, dikkat koşullarımızı düzenlemek, daha anlamlı bir hedef bulmak ya da başka bir etkinliğe geçmek isteyebiliriz. Fakat değişiklik aramamız, seçtiğimiz her yolun bizim için iyi olacağı anlamına gelmez. Can sıkıntısı bazen bizi yeni bir çözüm bulmaya, farklı bir şey öğrenmeye veya gerçekten değer verdiğimiz bir hedefe yöneltebilir. Aynı duygu sürekli telefona uzanmak ya da düşünmeden hareket etmek gibi yalnızca kısa süreli rahatlama sağlayan davranışlara da götürebilir. Sıkılmanın insanı daha yaratıcı yaptığı da sık söylenir. Bazı deneylerde monoton görevlerden sonra insanların belirli yaratıcılık görevlerinde daha fazla fikir ürettiği görülüyor. Ancak bu can sıkıntısının herkesi otomatik olarak daha yaratıcı yaptığı anlamına gelmiyor. Can sıkıntısının oluşturduğu değişim arayışı bazen yaratıcı bir fikre dönüşebilir. Bazen de kişi pasifleşebilir veya otomatik davranışlara yönelebilir. Kısacası can sıkıntısı ne bütünüyle yararlıdır ne de bütünüyle zararlıdır. Sonucu büyük ölçüde bu duyguya nasıl cevap verdiğimize bağlıdır. Can sıkıntısı tek başına depresyonda olduğunuz ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunuz olduğu anlamına gelmez. Zaman zaman sıkılmak herkesin yaşayabileceği normal bir deneyimdir. Ancak hiçbir şeye bağlanamama hali uzun süredir devam ediyorsa, hayatınızın birçok alanına yayılıyorsa ve buna belirgin bir keyif kaybı, yoğun umutsuzluk ya da günlük işlevlerde bozulma eşlik ediyorsa, yaşadığınız durumun daha kapsamlı biçimde değerlendirilmesi gerekebilir. Böyle bir durumda yalnızca kendinize yeni bir uğraş bulmaya çalışmak yeterli olmayabilir. Gündelik can sıkıntısında ise hemen yeni bir etkinlik aramak yerine önce bu duygunun hangi nedenle ortaya çıktığını anlamak daha işlevsel olabilir. Bunun için kendinize 4 soru sorabilirsiniz. İlk soru: bu bana fazla kolay mı? Yaptığınız şey sizi yeterince zorlamadığı için sıkılıyor olabilirsiniz. Örneğin bir dili öğrenirken sürekli zaten bildiğiniz alıştırmaları yapıyorsanız sorun o dili öğrenmekten hoşlanmamanız olmayabilir. Belki de artık yeterince zorlanmıyorsunuzdur. Böyle bir durumda etkinliği hemen bırakmak yerine zorluk seviyesini biraz arttırabilirsiniz. Daha ileri bir alıştırma seçebilir ya da kendinize ölçülebilir bir hedef koyabilirsiniz. Bazen çözüm yaptığımız şeyi değiştirmek değil,
onu biraz daha zor hale getirmektir. İkinci soru. Bu bana fazla zor mu? Bir görev fazla karmaşık, büyük veya belirsiz olduğunda nereden başlayacağımızı bilemeyebiliriz. Bu da etkinlikle bağımızın kopmasına neden olabilir. Örneğin uzun bir rapor hazırlamanız gerektiğini düşünün. Görevi tek parça halinde gördüğünüzde gözünüzde büyüyebilir ve başlamaktan kaçınabilirsiniz. Böyle bir durumda raporun tamamına odaklanmak yerine yalnızca ilk adımı belirleyebilirsiniz. Başlığı yazmak ya da gerekli kaynakları toplamak gibi. Burada çözüm görevi daha küçük ve yönetilebilir hale getirmek olabilir. Üçüncü soru. Zihnim şu anda buna hazır mı? Bazen yaptığımız şey ne fazla kolaydır ne de fazla zordur. Fakat uykusuz, stresli veya zihinsel olarak yorgun olduğumuz için ona bağlanmakta zorlanabiliriz. Az önceki telefon örneğinde olduğu gibi bazen ihtiyacınız daha eğlenceli bir içerik değil, kısa süreli bir dinlenmedir. Böyle bir durumda kısa ve amaçlı bir mola vermek ya da dikkatinizi bölen şeyleri azaltmak daha işlevsel olabilir. Çünkü yorgunluğu can sıkıntısı sanıp sürekli daha güçlü uyananlar aramak zihni daha da yorabilir. Dördüncü soru. Bu benim için anlamlı mı? Bir etkinliği yapabilecek durumda olabiliriz. Fakat onu neden yaptığımızı veya bizi hangi hedefe yaklaştırdığını göremiyorsak ona bağlanmakta zorlanabiliriz. Örneğin üzerinde çalıştığınız bir görevin sizin için neden önemli olduğunu bilmiyorsanız, zihniniz daha anlamlı görünen başka seçeneklere yönelebilir. Böyle bir durumda görevin daha büyük hedefinizle bağlantısını kurmayı deneyebilirsiniz. Ama bazen şu soruyu da sormak gerekir. Ben bunu neden sürdürüyorum? Her etkinliği anlamlı hale getirmek zorunda değiliz. Bazı durumlarda can sıkıntısı bir etkinliği neden sürdürdüğümüzü yeniden düşünmemize yardımcı olabilir. Bir dahaki sefere canınız sıkıldığında telefona uzanmadan önce birkaç saniye bekleyin ve kendinize şunu sorun. Şu anda gerçekten neye ihtiyacım var? Belki biraz daha zorlanmaya, belki daha küçük bir adıma, belki kısa bir dinlenmeye, belki de daha anlamlı bir etkinliğe ihtiyacınız vardır. Amaç telefonu tamamen bırakmak değil, otomatik tepkiyle bilinçli seçim arasına küçük bir mesafe koymak. Özetle kendinize şu 4 soruyu sorabilirsiniz. Bu bana fazla kolay mı? Bu bana fazla zor mu? Zihnim şu anda buna hazır mı? Bu benim için anlamlı mı? Şimdi baştaki örneğe geri dönelim. Akşam eve geldiğinizde yarım saat boyunca içerikler arasında geçiş yapıyor ve hiçbirine bağlanamıyorsanız, sorun yalnızca yeterince eğlenceli bir video bulamamanız olmayabilir. Belki o anda yaptığınız şey size fazla kolay geliyordur. Belki bilgi veya beceri düzeyinizin üzerinde olduğu için ona bağlanamıyorsunuzdur. Belki zihniniz o anda buna hazır değildir. Belki de yaptığınız şey artık size yeterince anlamlı gelmiyordur. Can sıkıntısı size ne yapmanız gerektiğini doğrudan söylemez. Ama mevcut haliyle bir şeyin işlemediğini söyleyebilir. Peki siz daha çok ne zaman sıkılıyorsunuz? Bir şey fazla kolay, fazla zor ya da anlamsız geldiğinde mi? Yoksa zihniniz o anda hazır olmadığında mı?